Hayal edin, 100 bin kişilik bir ordu, yüzlerce top, binlerce at ve deveyle birlikte uçsuz bucaksız bir ovaya kamp kuruyor. Bugünün modern şehirlerinde bile 100 bin kişinin atık yönetimi devasa bir mühendislik gerektirirken, 500 yıl önce bu insanlar tuvalet ihtiyacını nasıl gideriyor, bu kadar büyük bir kalabalığın hijyenini nasıl sağlıyordu? Tarih kitapları genellikle şanlı zaferleri, keskin kılıçları ve dahiyane savaş stratejilerini anlatır. Ancak perde arkasındaki asıl düşman genellikle unutulur. Bir orduyu yok eden şey sadece düşman okları değil, kendi dışkılarıyla yayılan, suları zehirleyen ve kampı bir mezarlığa çeviren görünmez katillerdir. Bugün tarihin en kirli ama bir o kadar da hayati gerçeklerine, Osmanlı'nın o muazzam lojistik dehasının hijyen sınavına en ince detayına kadar giriyoruz. Osmanlı ordusu pırıl pırılken Avrupa'nın en güçlü şövalyeleri neden kendi pisliklerinde boğuluyordu? Osmanlı ordusu sefere çıktığında aslında sadece bir grup asker yola çıkmazdı. Fırıncılarından nalbantlarına, terzilerinden sucularına kadar devasa ve hareket eden bir şehir yürürdü. 100 bin kişilik bir ordunun günlük ürettiği atık miktarını bir anlığına hayal etmeye çalışın. Eğer bu süreci rastgele yönetirseniz sadece bir hafta içinde ordunun yarısı dizanteri, kolera veya tifo gibi hastalıklardan kırılırdı. Tarihin tozlu kayıtları Osmanlı'nın sadece savaş meydanlarında değil, aynı zamanda lojistik nizamda da rakiplerinin fersah fersah önünde olduğunu kanıtlıyor. Osmanlı, tarihin ilk ve en disiplinli ordu hijyen teşkilatına sahipti ve bu teşkilat, padişahın çadırından en rütbesiz askerin yatağına kadar her yerin temizliğini bir namus meselesi haline getirmişti. Bir askerin temel ihtiyacı olan temizlik, o dönemde bir varoluş savaşıydı. Osmanlı'nın bu alandaki başarısını tam anlamıyla idrak edebilmek için aynı dönemdeki rakiplerine, yani Avrupa ordularına yakından bakmak şarttır. Orta Çağ ve Rönesans Avrupa'sında ordular kamp kurduğunda tuvalet ihtiyacı genellikle büyük bir başıboşluk içinde giderilirdi. Askerler çadırlarının hemen yanına veya en yakın su kaynağının dibine çökerdi. Sonuç ise kelimenin tam anlamıyla bir felaketti. Savaşta ölen her bir askere karşılık pislikten kaynaklanan hastalıklardan ölen asker sayısı 5 veya 6 kat daha fazlaydı. Haçlı seferlerinden 30 yıl savaşlarına kadar Avrupa orduları kendi dışkılarıyla zehirlenen su kaynakları ve kamp alanlarındaki dayanılmaz koku yüzünden savaş daha başlamadan mağlup olurdu. Askerler günlerce yıkanmaz, bit ve pireyle iç içe yaşar, üstelik bu kirli yaşam bir nevi savaşçı kimliği olarak bile kanıksanırdı. Ancak Osmanlı'nın bakış açısı tamamen farklıydı. Osmanlı kamp nizamında sistem, ordu konakladığı andan itibaren milimetrik bir düzenle işlemeye başlardı. Ordugahın kurulacağı alan seçilirken sadece stratejik avantajlara değil, aynı zamanda toprağın yapısına ve suyun akış yönüne de bakılırdı. İlk iş olarak askerlerin konakladığı çadırlardan ve orduya hayat veren su kaynaklarından mümkün olan en uzak noktalara, rüzgarın kokuyu kampa taşımayacağı bölgelere derin hendekler kazılırdı. Bu hendekler sadece basit çukurlar değildi. Günlük olarak kireçlenir, dezenfekte edilir ve her kullanımın ardından üzerleri toprakla kapatılırdı. Bu titiz uygulama, sineklerin üremesini ve mikropların havaya karışmasını engellerdi. Kanuni Sultan Süleyman dönemindeki bir sefere eşlik eden Avusturyalı ünlü elçi Ogier Gisel'in de Busbek, Osmanlı kampındaki bu olağanüstü temizliği gördüğünde hayretler içinde kalmış ve notlarına şunları yazmıştı. Türklerin kampında en ufak bir pislik göremezsiniz. Her asker kendi atığını özenle gizler ve etrafı asla kirletmez. Her şey o kadar temizdir ki kendinizi bir ibadethanedeymiş gibi hissedersiniz. Peki, Osmanlı askerini bu kadar disiplinli ve temiz kılan temel motivasyon neydi? Aslında kültürün ve inancın derinliklerinde yatıyordu. Bir Osmanlı Levendi veya Yeniçerisi için temizlik sadece askeri bir kural değil, ibadetin ve hayatın ön şartıydı. Günde 5 vakit namaz kılan bir ordunun her gün defalarca suyla temas etmesi, abdest alması ve bedenini arındırması gerekiyordu. Bu dini zorunluluk, ordunun suya olan bağımlılığını en üst seviyeye çıkarırken aynı zamanda temizliği doğal bir alışkanlık haline getirmişti. Dönemin Avrupalı seyyahları, Türklerin suyla olan bu dostluğunu anlaşılmaz bir titizlik olarak tanımlarken, aslında Osmanlı'nın savaşma kapasitesini artıran en büyük silahının bu abdesti nizam olduğunu fark edememişlerdi.
Temiz olan asker sağlıklı kalır, sağlıklı olan asker ise her türlü zorluğa karşı daha dayanıklı olurdu. Suyun yönetimi, Osmanlı lojistik sisteminin adeta omurgasıydı. Saka birimi adı verilen özel birlikler, sefere çıkan devasa mekanizmanın can damarlarıydı. Bu birimler sadece içme suyu taşımakla kalmaz, kamp alanındaki hijyenin sürekliliğini sağlamak için geceli gündüzlü çalışırlardı. Devasa deri kırbalarla su taşıyan sakalar, ordunun geçtiği her güzergahtaki çeşmeleri onarır, yeni kuyular açar ve bu suların düşman tarafından zehirlenmesine karşı nöbet tutarlardı. Avrupa ordularında su taşımak angarya bir yük olarak görülürken Osmanlı'da suyun yönetimi başlı başına bir teşkilat konusuydu. Ordunun arkasından gelen binlerce at ve devenin bile ihtiyaçları su kaynaklarına zarar vermeden, kirlilik oluşturmadan karşılanırdı. Bu mühendislik başarısı sayesinde Osmanlı ordusu kurak coğrafyalarda bile salgın hastalıklara yakalanmadan binlerce kilometre yol kat edebiliyordu. Lojistik başarının diğer bir kahramanı ise ordunun başında bulunan hekimbaşı ve onun denetimindeki cerrahlardı. Ordu tabipleri sadece kılıç yaralarını sarmakla görevli değillerdi. Onların asıl mesaisi modern tıbbın temeli sayılan hıfzı sıha yani önleyici hekimlik üzerineydi. Kamp kurulmadan önce sular kontrol edilir, eğer suda bir şüphe varsa askerlerin o suyu kullanması yasaklanırdı. Orduya eşlik eden saka bölükleri sadece su taşımakla değil, suyun kaynağındaki saflığı korumakla da yükümlüydü. Salgın hastalık belirtisi gösteren tek bir asker bile olsa, karantina usulleri en sert şekilde uygulanırdı. Hasta, askerin çamaşırları yakılır, kendisi tecrit edilir ve bulunduğu bölge kireçle dezenfekte edilirdi. Avrupa'nın henüz mikrop teorisinden haberi olmadığı, hastalıkları kötü ruhlara veya yıldızların konumuna bağladığı bir çağda, Osmanlı tabipleri gözle görülmeyen zararlılar mantığıyla bilimsel bir savunma hattı kurmuşlardı. Akşemseddin'in Maddetül Hayat adlı eserinde mikrobun tanımını yüzyıllar öncesinden yapması, bu titizliğin tesadüf değil, bir devlet felsefesi olduğunu kanıtlar niteliktedir. Osmanlı İmparatorluğu'nun Viyana kapılarına kadar dayanmasının veya Mohaç Meydanı'nda sadece 2 saat içinde koskoca bir Macar ordusunu yok etmesinin sırrı sadece topların ateş gücü veya Yeniçerilerin cesareti değildi. Asıl büyük sır, 100.000 kişiyi aylarca süren seferler boyunca hastalıklardan koruyabilen, onları temiz tutan ve lojistik olarak en küçük bir açık vermeyen o muazzam organizasyon kabiliyetindeydi. Osmanlı kamp düzeni adeta seyyar bir şehir gibiydi. Hayvan dışkılarının kampın uzağında tutulması, fırınların rüzgarın yönüne göre konumlandırılması ve her taburun kendi temizlik sorumlusunun olması, kaosu düzene sokma sanatının zirvesiydi. Bir ordu ancak midesi tok, zihni berrak ve bedeni temizse gerçek anlamda bir savaş makinesine dönüşebilirdi. Osmanlı, temizliğin imandan geldiğini bildiği kadar temizliğin zaferle kardeş olduğunu da çok iyi kavramıştı. Avrupa ise bu acı dersi ancak 19. yüzyılda Kırım Savaşı gibi büyük yıkımlarda milyonlarca askerin dizanteriye ve koleraya kurban verdikten sonra Florence Nightingale gibi figürlerin de etkisiyle öğrenebilecekti. Bugün baktığımızda tuvalet ihtiyacı veya basit bir kamp temizliği gibi görünen konular aslında bir medeniyetin ne kadar ileri gidebileceğini belirleyen en temel ölçüttür. Osmanlı'nın savaş meydanlarındaki hikayesi sadece toprak kazanma hırsı değil, bir nizamı ve temizliği kaosa hakim kılma çabasıdır. Tarihin tozlu sayfalarında bir imparatorluğun kaderini belirleyen şey, bazen bir kılıç darbesinden ziyade kampın kıyısındaki bir su kaynağının saflığı olmuştur. Peki sizce bugünün en modern ve teknolojik orduları bile 500 yıl önceki o zorlu şartlarda gösterilen bu disiplini ve titizliği sergileyebilir mi? Günümüzde antibiyotikler ve gelişmiş sanitasyon sistemleri var, ancak o dönemin insan gücüne dayalı disiplini, teknolojinin sunduğu konforun gölgesinde mi kaldı? Yoksa teknoloji geliştikçe asıl lojistik deha ve bireysel disiplin giderek zayıfladı mı? Bir düşünün, GPS ve uydu bağlantısı olmayan bir çağda 100.000 kişiyi tek bir salgın çıkarmadan Avrupa'nın göbeğine taşımak mı daha zor, yoksa bugün bir düğmeye basarak binlerce kilometreyi yönetmek mi? Yorumlarda bu büyük denklemi birlikte tartışalım. Mamba Tarih ekibi olarak tarihin görünmeyen kahramanlarını ve gizli kalan hayati detaylarını anlatmaya devam edeceğiz. Bir sonraki videomuzun konusunun ne olmasını istiyorsanız yorumlarda bunu belirtebilirsiniz.